Rusya, Avrupa kıtasının doğusuna ve Asya kıtasının kuzeyine yayılmış olan, günümüz dünyasının en fazla toprağına sahip ülkesidir. Dünyadaki yaşama yön verebilen ve süper güçler arasında yer alan bu dev ülkeyi, tarihini, coğrafyasını, özelliklerini, doğal kaynaklarını ve çok daha fazlasını bu videoda göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Rusya tarihi 3. ile 8. yüzyıllarda Avrupa kıtasının kuzeyinde Doğu Slavlar ile başlar. Rusların alfabesi olan Kiril alfabesi 864 yılında icat edilir. Tarih yazılı kaynaklar sayesinde kalıcı olabildiği için Kiril alfabesi icat edilmeden önceki dönemde Rusların tarihi hakkında sınırlı miktarda bilgiye ulaşabilmekteyiz. Ruslar tarih boyunca pek çok devlet kurdu. Kurduğu devletler yıkıldı, yerine yenileri geldi. Ruslar ilk devletlerini kurduktan sonra hiçbir zaman tarih sahnesinden silinmedi. Zayıf oldukları dönemler oldu fakat hızlıca toparlanıp defalarca söz sahibi olacak kadar güçlendi. Rusların kurduğu ilk büyük devlet Kiev Knezliği'dir. Bu büyük devlet 13. yüzyılda doğudan gelen Moğol istilası sonucunda yıkıldı. 14. yüzyılda kurulan Moskova Knezliği zamanla gelişerek 16. yüzyılda Rusya Çarlığı haline geldi. Bu çarlık 18. yüzyıla kadar büyüdü ve güçlendi ve Rus İmparatorluğu'na dönüştü. Rus İmparatorluğu yaptığı fetih ve keşiflerle topraklarını Avrupa'da Polonya'dan doğuda Bering Boğazı'nı geçerek Kuzey Amerika kıtasına Alaska'ya kadar büyütmüştü. Rus İmparatorluğu 22,8 milyon kilometrekare yüz ölçümü ile tüm dünya tarihinde kurulmuş en büyük topraklara sahip 3. imparatorluk olarak tarihe geçti. Rusya 1867 yılında Alaska'yı 7,2 milyon dolara Amerika Birleşik Devletleri'ne sattı. Böylece Rusya'nın Amerika kıtasındaki toprakları elden gitmiş oldu. Alaska sahip olduğu zengin doğal ve yeraltı kaynaklarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne çok para kazandırdı. Amerika, Rusya'ya ödediği paranın çok daha fazlasını kısa zamanda kazandı. Birinci Dünya Savaşı sırasında giderek zayıflayan ve müttefiklerinden yardım alamayan Rusya'da 1917'de Ekim Devrimi oldu. Rusya savaştan çekildi. Bu tarihten sonra Rusya, sosyalizme dayalı bir devlet yapısı oluşturdu. Sovyetler Birliği kuruldu. Sovyetler Birliği giderek güçlendi. İkinci Dünya Savaşı'nda oynadığı rolle tarihin seyrini değiştirdi. Zamanla süper güç haline gelen Sovyetler Birliği, dünyanın ilk yapay uydusu, ilk insanlı uzay uçuşu gibi önemli başarılara imza attı. Amerika Birleşik Devletleri ile arasında süren Soğuk Savaş döneminin sonunda Sovyetler Birliği 1991'de dağıldı ve Rusya Federasyonu kuruldu. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya bir süre zayıf kalsa da kısa zamanda güçlendi ve süper güç haline geldi. Günümüzde Rusya'nın başkenti Moskova'dır. Ülkenin resmi dili Rusçadır. Ülke toprakları çok büyük olduğu için Rusya içerisinde çeşitli etnik gruplar vardır. Bu etnik gruplar kendi bölgesel dillerini konuşur. Yapılan son nüfus sayımına göre Rusya'nın nüfusu 146,5 milyondan fazladır. Dünyanın en kalabalık ülkelerindendir. Rusya topraklarında yaşayan insanların %77'si Rus, %4'ü Tatar, %1'i Ukraynalı ve geriye kalan azınlık çeşitli kökenlerden gelmektedir. Rusya'nın resmi dini Ortodoks Hristiyandır. Rusya tarihte çok fazla toprak kaybetse de, içerisinden çok sayıda devlet çıksa da halen çok geniş topraklara sahip. Öyle ki ülkenin yüz ölçümü 17 milyon kilometrekaredir. Dünyadaki en fazla toprağa sahip ülke açık ara Rusya'dır. Rusya'nın toprakları Platon'dan büyüktür. Osmanlı İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaştığında yüz ölçümü 5,2 milyon kilometrekare civarındaydı. Kısacası bugünkü Rus toprakları Osmanlı'nın en geniş sınırından 3 kat daha büyük. Rusya'nın komşuları kuzeybatıdan güneydoğuya Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Belarus, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Çin, Moğolistan ve Kuzey Kore'dir. Rusya'da yaşayan insanların %73'ü kentlerde,
%27'si kırsal bölgelerde yaşar. Ülkenin uçsuz bucaksız topraklarının büyük kısmında yaşayan çok az insan vardır. Ülkenin yönetim şekli federal yarı başkanlık tipi cumhuriyettir. Rusya dünyanın kuzeyinde yer alır. Ülkenin Sibirya gibi bazı bölgeleri insan yaşamını zorlayacak kadar soğuktur. Bütün Rusya'da orta karasal iklim hakimdir. 4 mevsim, yaz, kış, ilkbahar ve sonbahar yaşanır. Rusya'da farklı zamanlarda artı 20 dereceleri geçen yerler de vardır, eksi 20 derece gibi dondurucu soğukların görüldüğü yerler de olur. Rusya batıdan doğuya uzanan kocaman bir ülke olduğu için tek saat dilimi kullanmamaktadır. Ülkede 9 farklı bölgesel saat dilimi vardır. Rusya bayrağı mavi, beyaz ve kırmızı renklerden oluşmaktadır. Bayrakta yer alan beyaz, asillik, soyluluk, büyüklük ve samimiyeti simgeler. Mavi renk sadakat, vefa, bağlılık, dürüstlük, kusursuzluk, ahlaki temizliği simgeler. Kırmızı renk ise cesaret, mertlik, yiğitlik, yüreklilik, gönül yüceliği ve sevgiyi simgeler. Rusya Devlet Başkanı'nın imzaladığı kararla 22 Ağustos 1994'ten beri Rusya Federasyonu Devlet Bayrağı Günü kutlanıyor. Rusya'nın para birimi Rus rublesidir. Kişi başına düşen milli gelir 18.000 dolardan fazladır. Rusya çok zengin yeraltı kaynaklarına sahip sayılı ülkeden biridir. Doğalgaz, kömür ve petrol gibi zengin enerji kaynakları vardır. Demir, grafit, altın, kurşun, çinko, mika, bakır, alüminyum ve elmas Rusya'nın önemli madenlerindendir. Rusya dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticisidir. Ayrıca ikinci en büyük kömür üreticisidir. Dünya demir rezervinin %40'ı buradadır. Rusya'nın ihracatının %80'den fazlasını petrol, doğalgaz, metaller ve keresteler oluşturmaktadır. Rusya topraklarının %10'u tarıma uygundur. Rusya'da hayvancılık önemli bir geçim kaynağıdır. Sığır yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan besiciliği ve tavukçuluk yaygın olarak yapılır. Ülkenin Avrupa bölümünde çam, meşe, Sibirya tarafında sedir, karaçam ve köknar ormanları yer alır. Dünya kereste üretiminin %20'si Rusya'ya aittir. Rusya spor alanında adını dünyada duyurmuş ülkelerdendir. Bu ülke spora her yıl büyük yatırımlar ve harcamalar yapar. Buz hokeyi, futbol, voleybol, basketbol gibi sporlar Rusya'da popülerdir. Rusya kaleleri, müzeleri, sarayları, kendine özgü mimari yapıları, katedralleri, eşsiz doğal güzellikleriyle gezilip görülmesi gereken ülkelerdendir. 5 milyon nüfusu olan St. Petersburg şehri, turistlerin Rusya'da gezebileceği yerlerin başında gelir. Burası 200 yıl boyunca Çarlık Rusyası'nın başkenti olmuştur. UNESCO Dünya Mirası alanı olan Neva Nehri ve 42 ada üzerine konumlanmıştır. 55 kanal ve 500'e yakın köprüsü ile kuzeyin Venedik'i olarak adlandırılır. St. Petersburg'da çok sayıda tarihi yer ve yapı vardır. Rusya'nın başkenti Moskova'nın tarihi geçmişi 1300 yıllarına kadar uzanır. Ülkenin başkenti aynı zamanda önemli şehirlerindendir. Moskova mimari ve tarihi yapılarıyla adeta tarihi yansıtır. Şehirde Kızıl Meydan, Kremlin Sarayı gibi dünyaca ünlü eşsiz yerler vardır. Rusya'nın uçsuz bucaksız arazisi doğal güzellikler bakımından çok zengindir. Baykal Gölü, Slovetskay Adaları, Kamçatka'daki yanardağlar, Lena Pillars Doğal Parkı, Bakir Komi ormanları Rusya'nın doğal güzelliklerinden bazılarıdır. Rusya'da tren ile ulaşım çok gelişmiştir. Gelişmiş demir yolu sistemi vardır. Ülke çok büyük olduğu için tren ile yapılan yolculukların eşsiz keyfi olur. Ayrıca ülkenin büyüklüğünden dolayı hava yolu ulaşımı da önemli bir yere sahiptir. Rusya hiç şüphesiz dünyada söz sahibi olan süper güç ülkelerdendir. Toprakları çok geniştir. Doğal kaynakları çok zengindir. Bu yüzden Rusya'nın kendisini savunabilmesi ve koruyabilmesi için her zaman çok güçlü bir orduya ihtiyacı vardır. Rus ordusu dünyanın en güçlü ordularındandır. Ayrıca Rusların elinde çok güçlü ve gelişmiş silahların olduğu da bir gerçektir. Rusya, çoğu ülkenin karşı karşıya gelmek istemeyeceği büyük, güçlü, zengin ve gelişmiş bir ülkedir.